Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy A20s'in kutu açılımını ve incelemesini yapmak istiyoruz. Bakalım bu cihazımız diğer cihazımıza göre ne tür artıları var, ne tür eksileri ve kutusunda bize neler hediye edilmiş, onlara bir bakmak istiyoruz. Cihazın kutusunu şöyle bir açalım. Şu üstündeki dörtgen şeklindeki ufak kutuyu bir açalım. Bunda ne var? Kırılmaz cam jelatin hediye edilmiş mi? Açalım. Burada böyle bir şey yok herhalde. Hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi, zaten onları hiç kimse ne açıyor ne de bakıyor. Burada kırılmaz cam jelatin bulunmadı. İnşallah kulaklık hediye etmişlerdir. Bazı modellerinde Samsung artık kulaklık da vermemeye başladı. Bir adet cihazımız, şöyle bir bakalım. Diğer cihaza benziyor, arka tarafı plastik yapıya benziyor. Bir adet 15 Watt hızlı şarj başlığımız. Kaliteli bir şarj gerçekten. Bir adet Type-C şarj kablosu. Cihazımız Type-C şarj ile şarj oluyor. Bu iyi. Bunun sayesinde hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Bakalım kutusunda başka bir şey gelmiş mi, hediye edilmiş mi? Kutu açılımına devam edelim. Şurada bir adet kulaklığımız var. Bu kulaklık Samsung'un nesiller boyu gelen kulaklığı. Yani başı biraz sert, orijinal bir kulaklık ama gerçekten de kaliteli değil. Hani 2000 TL verdikten sonra daha kaliteli bir kulaklık verilebilirdi. Kutusunda başka bir şey yok. Sim kartı çıkarma iğnesi var. Zaten bunu da açma gereği duymuyoruz. Cihazımızın ön tarafında herhangi bir fiziki home tuşu yok. Arka tarafı da Samsung'un A20 modeline biraz benziyor. Sadece bir kamera fazla konulmuş. Plastik yapıya benzer bir yapıyla geliyor cihaz. Gerçekten mavi rengi de güzel olmuş. Kamera dizilimi zaten dikey bir şekilde. Parmak okuyucu var. Şu tarafına döndürdüğümüzde açma kapama düğmesi bulunuyor. Üst kısmında herhangi bir şey yok. Diğer tarafa döndürdüğümüzde ses açma ve kapama tuşu mevcut. Alt kısmında hoparlörü, şarj yeri ve 3.5 mm'lik jack girişi konumlandırılmış ki o gerçekten iyi olmuş. Ön tarafı zaten full bir ekranla geliyor. Parmak izi okuyucu da ön tarafa konulmamış. Ekran gövde oranı da iyi. Cihaz ele oturması da güzel. Alınabilir bir cihaz olduğunu söylememiz mümkün. Cihaz bizi 6.5 inç boyutunda darbe ve çizilmelere karşı dirençli bir ekran ile karşılıyor. Bu ekranın çözünürlüğü 720x1560 HD+. Ekran 259 ppi piksel yoğunluğuna sahip, farklı ışık koşullarında konforlu bir görüş hissiyatı veriyor ve gözü rahatsız etmiyor. Ön tarafında herhangi bir tuş barındırmıyor ve optik parmak okuyucu da arka tarafında konumlandırılmış ki bu da bize sonsuz bir ekran tasarımı ortaya çıkarmış. Cihazın alt kısmında biraz boşluk bırakılmış olsa da ekran gövde oranı gayet başarılı ve cihazın ekran gövde oranı %81.24. Samsung markası ekran ve panel konusunda dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri ve daha öncesinden biz Nokia gibi, Apple gibi şirketlere de ekran ve panel ürettiğini biliyoruz. Bu konuda LG ile çok büyük bir yarış içindeydi. Yalnız telekomünikasyon kısmında LG çekilmiş olduğu için şu anda dünyanın en büyük panel üreticisi Samsung'dur dememiz herhalde yanlış olmaz. Batarya konusunda da başarılı bir işçilik ortaya koyan Samsung markalısı, başarılı bir pil üreticisi, ürettiği birçok cihazın bataryasında kendi markasının imzası var. Bu cihaza 4000 mAh kapasiteli bir batarya güç veriyor. Batarya 15 Watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor. USB Type-C ile şarj olan bataryamız maalesef temassız şarj özelliği mevcut değil. Cihazın arka kapağı çıkmıyor ve sabit bir batarya ile geliyor. Zaten şu anda orta ve üst segment bütün cihazların arka kapağı çıkmıyor, sabit batarya ile geliyor. Günlük kullanımda 2 güne yakın bir performans vaat ederken yoğun kullanımda da rahatlıkla bir gün sizi götürebilmektedir. Gün içerisinde sizin şarj ihtiyacınız olmayacak şekilde sizi çıkarabiliyor. Zaten cihaz orta segmente yakın bir cihaz olduğu için batarya kısmında da başarılı bir işçilik ortaya koyduğunu söylememiz mümkün. Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 450 işlemcisi var. İşlemci 8 çekirdekli ve bu çekirdekler 1.8 GHz hızında çalışıyor. İşlemci ARM mimarisi ve 64 bit. İşlemci üretim teknolojisi 14 nanometreye kadar düştü ki bu da Samsung'un işlemci konusunda ne kadar ilerlediğini gösteriyor. İşlemciye grafik kartı kısmında Adreno 506 eşlik ediyor ve bu grafik kartı 650 MHz hızında çalışıyor. Farklı hafıza ve RAM seçeneklerine sahip olan cihazın elimizdeki modeli 3 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip. Farklı ülkelerde 64 GB'lık modelleri ve 4 GB RAM'li modelleri de var. Yalnız Türkiye'ye gelen modelinde 3 GB RAM ve 32 GB hafıza var. Biliyorsunuz Android işletim sistemi 10 GB'a yakın, yani Android 9 10 GB'a yakın bir
kendi hafızası için kullanıyor. Bu hafızanın yetmediği durumlarda siz hafıza kartıyla hafızasını arttırabiliyorsunuz. Cihazda 4 adet kamera bulunuyor. Bunların 3 tanesi arka tarafta, bir tanesi ön tarafta konumlandırılmış. Arka taraftaki kameralar dikey bir şekilde konumlandırılmış. Arka taraftaki ana kamera 13 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f1.8 diyafram. 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. Maalesef kamerada optik görüntü sabitleyici mevcut değil. İkinci arka kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f2.2 diyafram. Bu kamera ile ekstra geniş açılı fotoğraflar çekmeniz mümkün. Üçüncü arka kameramız ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f2.2 diyafram. Bu kameramız ile bokeh efektleri yapabilirsiniz. Ön kısımdaki kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f2.0 diyafram. Ön kamera 1080p 30 fps video kaydı yapılabiliyor. Cihazın daha önceki versiyonunda biliyorsunuz 3 tane kamera vardı. 2 tanesi arkadaydı, bir tanesi öndeydi. Bu cihazda 4 kamera var. 3 tanesi arkada, bir tanesi ön tarafına konumlandırılmış. Cihazın tasarım kısmına baktığımızda diğer A20'den pek fazla da bir farklılığının bulunmadığını söylememiz mümkün. Arka tarafında sadece bir tane fazla kamera konumlandırılmış. Arka tarafında söz etmişken cihaz diğer A20'deki gibi Samsung'un Glasstic adını verdiği yapıya benzeyen bir yapıyla geliyor zaten. Glasstic yapı neydi? Cama benzeyen plastik bir yapıyla geliyordu. Cihazın boyu 163.3 mm, cihazın eni 77.5 mm, cihazımızın kalınlığı 8 mm'lik bir kalınlığı var. Pek fazla kalın olduğunu söyleyemeyiz. Cihaz 183 gram ağırlığında. Standart cihaz ağırlığı da fazla ağır değil. Cihazımızın renk seçenekleri kırmızı, mavi, siyah ve yeşil. Cihaz suya ve toza karşı maalesef dirençli değil. Çift sim kart kullanan insanlar için bir avantajı var. Cihazımız çift sim kartı destekliyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.